Bugün sizi Afrika'nın kalbinde, çölün ortasında binlerce yıldır iz bırakan gizemli ama bir o kadar da dirençli bir halkla tanıştırmak istiyorum. Yani Tuareglerle sizi tanıştırmak istiyorum. Onlar sadece çölün mavi adamları değil, aynı zamanda göçebe bir yaşamın, kültürel direnişin ve modern dünyaya karşı ayakta kalma mücadelesinin bir sembolü olarak da anılıyor. Bu videoda Tuareglerin kim olduğunu, nerelerde yaşadıklarını, tarih boyunca hangi mücadeleleri verdiklerini, isyanlarını, El-Kaide gibi gruplarla ilişkilerini ve bugün ne istediklerini adım adım ele alacağız. Ayrıca Tuareglerin dili, sosyal yapısı, azavat meselesi, komşu ülkelere etkileri veya geleceğe dair senaryoları da bu videoda sizlerle konuşmayı planlıyorum. Yani sadece bir halkı değil, bir coğrafyanın ruhunu anlamaya çalışacağız. Ben Tunç Demirtaş, hazırsanız 10-10 başlıyor. Tuaregler, Kuzey ve Batı Afrika'nın en dikkat çekici halklarından bir tanesi ve Berberi kökenliler ve kendi aralarında kendilerine İmuhak ya da Kel Tamaşek diyorlar. Bu da Tamaşek konuşanlar anlamına geliyor. Yani dillerine ve kimliklerine oldukça bağlı olduklarını anlayabiliyoruz buradan ve yüzyıllardır göçebe bir yaşam sürüyorlar. Deve ve keçi gibi hayvanlarla çöl boyunca dolaşıyorlar. Bu göçebe hayat tarzı onların hem ekonomisini hem de kültürünü şekillendirmiş durumda tabii ki. Ve bugün onları Sahra Çölü'nün dört bir yanında görebilmemiz mümkün. Yani Cezayir'in güneyinden Libya'ya, Nijer'den Mali, Burkina Faso'ya ve Nijerya'nın kuzeyine kadar uzanan çok geniş bir alana yayılmış durumda olduklarını söyleyebiliriz Tuareglerin. Mali'de özellikle Timbuktu, Gao, Kidal ve Menaka gibi yerlerde yoğun bir şekilde Tuareg varlıklarını görebilmemiz yine söz konusu. Tuaregler genellikle Maliki mezhebine bağlı Sünni Müslümanlar olarak da bulunmaktalar. Ama İslam öncesi geleneklerini de yaşatıyorlar ve erkeklerin takmış olduğu mavi peçelerle Sahra'nın mavi adamları olarak da anılmaktalar. Tuareglerin kökeni antik çağlara dayanıyor ve Berberi halkının bir parçası olan Tuareglerin atalarının bugünkü Fas'ın güneyindeki Tafilat bölgesinden Sahra'ya doğru göç ettiği düşünülüyor ve bu göçün 4. ya da 5. yüzyılda efsanevi kraliçeleri Tin Hinan liderliğinde gerçekleştiği de rivayet edilmekte. Tin Hinan'ın yaklaşık 1500 yıllık mezarı bugün Cezayir'in güneyinde Hogar dağlarında hala duruyor ve o dönemlerden kalan yazılar Tuareglerin kullandığı geleneksel Tifinak alfabesiyle yazılmış ve tarih boyunca klanlar halinde yaşamışlar. Aynı zamanda da bunlar zaman içerisinde 7 büyük kola da ayrılmışlar. Her kolun bir lideri olmuş ve bu liderlik çoğu zaman anne soyundan geçiyor. Ve yine aynı şekilde Orta Çağ İslam coğrafyacılarının yazılarında da Tuareglerden sıkça söz edildiğini görebiliriz. Onlara Peçeliler anlamına gelen Mulat Hamin deniliyor. Yani Tuaregler sadece çölün halkı değil, aynı zamanda yüzyılların tanıdığı köklü bir medeniyetin de taşıyıcısı olarak bulunuyorlar. Tuaregler için kültür, gündelik yaşamın her anına sinmiş durumda diyebiliriz. Göçebe bir halk oldukları için doğayla iç içe yaşıyorlar ve bu da giyimlerinden müziğe kadar, aile yapısından toplumsal rollerine kadar her şeylerini etkiliyorlar. Erkeklerin mavi peçe takması hem çöl kumlarından korunmak hem de kültürel bir simge taşımak anlamına da gelme durumuna sahip. Bu yüzden onlara Sahra'nın mavi adamları deniyor demiştik zaten ve konuşulan dili Tamaşek olduğunu da ifade etmiştik. Bu dil Berberi dil ailesine ait bir dil ve kendilerinde Kel Tamaşek, Tamaşek konuşan halk anlamına geldiğini de ifade etmiştim az önce. Buradan geliyor dolayısıyla bu süreç. Dillerine ve yazı sistemlerine oldukça bağlı bir halktan bahsediyoruz. Geleneksel alfabeleri var, Tifinak adında. Hala bazı bölgelerde bu alfabeyi kullandıklarını da söyleyebilirim. Ve toplum yapıları ise çok oldukça katmanlı yapılar. Soylular, vassallar, din adamları, zanaatkarlar ve diğer farklı unsurlardan oluşan sınıfların da geleneksel olarak var olduğunu ifade edebiliriz. Yine liderlik çoğunlukla anne soyundan geçen bir yapıda. İslam etkisiyle şekillense de bu matrilineal yani anneden gelen bir soy yapısını da büyük ölçüde koruyan durumda olduğunu da ortaya koyuyor. Tuareg isyanlarının arkasında yatan en temel neden kimliklerinin, kültürlerinin ve geleneksel yaşam tarzlarının baskı altına alınmasıydı ve Fransız sömürge döneminden itibaren merkezi otoriteyle gerilim yaşayan bir yapıdan bahsedebilmemiz mümkün. Özellikle bağımsızlık sonrası kurulan devletlerde Tuaregler kendilerini oldukça dışlanmış hissediyorlar. Ne ekonomik kalkınmadan yeterince pay alıyorlar ne de siyasal temsil imkanı bulabiliyorlar. Bu da zamanla isyanlara yol açıyor ve ilk büyük isyan 1916'da Fransa'ya karşı yaşanıyor. Daha sonra 1960'larda Mali ve Nijer'de isyanlar başlıyor.
Yine 1990'lar bu isyanların en yoğun olduğu dönemler arasında. 2006'da ve özellikle 2012'deki isyan Mali'de büyük bir krize dönüşüyor. Ve 2012'deki isyanda Tuareg grupları Kuzey Mali'de bağımsız bir Azavat devleti ilan ediyor. Ama bu süreç radikal grupların sahaya inmesiyle daha da karmaşıklaşıyor ve bölge uzun süre istikrarsızlıklarla boğuşuyor. 1990'daki Tuareg isyanı daha çok Mali ve Nijer devletlerine karşı kültürel haklar, özerklik ve ekonomik eşitlik talepleriyle başlıyor. Ve bu dönemde Tuaregler silahlı direnişle dikkat çekiyorlar ama amaçları ayrılıktan çok haklarını korumaya yönelik olarak söyleniyor. O dönemdeki liderlik daha gelenekseldi ve isyanlar genellikle müzakereyle sona erdiriliyordu. Yani baktığımızda 1995'te Mali hükümetiyle barış anlaşmaları imzalanmıştı ama vaatler yerine getirilmemişti. 2012'deki ayaklanmaya bakınca da çok daha organize, daha radikal ve daha etkili bir yapıda gözüküyor. Libya'dan dönen silahlı Tuareg militanlarını yine karşımıza görebiliyoruz bu süreçte. İyi silahlarla isyanı başlatıyorlar. Bu kez hedef sadece özerklik olarak değil, aynı zamanda Kuzey Mali'de bağımsız bir Azavat devleti kurmak olarak da karşımıza çıkıyor. İlk başta başarılı oldular ama kısa sürede bu radikal gruplar sürece müdahale oldular ve kontrolü de ele geçirdiler. Böylece Tuareg isyanı kendi taleplerinden uzaklaşıyor ve Mali ciddi bir güvenlik krizine sürükleniyordu. Azavat Tuareglerin tarih boyunca yaşadığı Kuzey Mali'deki geniş çöl bölgesinin adı ve aynı zamanda Timbuktu, Gao, Kidal ve Menaka gibi şehirleri kapsayan bu coğrafya Tuareglerin hem kültürel hem tarihsel olarak benimsediği bir toprak parçası. 2012'deki bu isyanda az önce bahsetmiştim. Tuareglerin silahlı kolu MNLA var ve bu bölge için bağımsızlık ilan ediyor ve Azavat adını veriyorlar buraya da. Peki bu bağımsızlık talebi ne anlama geliyor? Aslında mesele sadece bir bayrak ya da bir sınır değil. Tuaregler yıllardır merkezi yönetim tarafından ihmal edildiklerini, kimliklerinin tanınmadığını ve kalkınmadan yeterince pay almadıklarını söylüyorlar. Azavat onlar için kendi kaderlerini tayin etme talebi anlamına geliyor ve ancak bu girişim uluslararası alanda tanınmadı ve bölgedeki silahlı grupların varlığı işleri daha da karmaşık hale getirdi. Yani Azavat hem bir aslında çözülememiş sorun olarak varlığını sürdürüyor hem de aynı zamanda bir coğrafi bölgenin de ismi olarak da kullanılmakta. Tuareglerle El-Kaide bağlantılı gruplar arasında karmaşık bir ilişkiden bahsedebilmemiz mümkün. Her şey 2012'deki Azavat isyanıyla aslında başladı diyebiliriz ve Tuareglerin silahlı kanadı MNLA Kuzey Mali'deki kontrolü ele geçirince bölgede El-Kaide'ye bağlı gruplar da harekete geçiyor. Başta aynı hedefleri paylaşıyorlar gibi gözükseler de kısa bir süre sonra aralarında büyük farklar ortaya çıkıyor. Ve burada şunu söylemek gerekiyor. Bütün Tuaregler El-Kaide ile aynı zamanda işbirliği yapıyor demek değil bu. Tuaregler seküler bir devlet istemekteydi. El-Kaide bağlantılı gruplar da daha çok şeriatla yönetilen bir İslam devleti kurma peşindeydi. Kısa sürede Tuaregler bölgede ikinci plana itildi tabii bu süreçte. Hatta bazı yerlerde silah zoruyla kenara çekilmeleri bile söz konusu oldu. Özellikle burada Ensarüddin, Akim ve Mujao gibi terör örgütünün yapıları var. Ve Tuareglerle ittifak kuran bir yapıda bunlar aynı zamanda bulunuyorlar. Tabi bunların sonrasında yönetimi tamamen ele geçirme durumları söz konusu oldu. Yani Tuaregler bir isyan başlattı ama sonuçta kontrol El-Kaide çizgisindeki radikal gruplara geçti. Ve bu da Mali'deki güvenlik krizini oldukça derinleştirdi diyebiliriz. Tuareglerin Mali devletine duymuş olduğu bu güvensizlik uzun yıllara dayanan ihmalden, eşitsizlikten ve vaatlerin yerine getirilmemesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bağımsızlık sonrası dönemde merkezi hükümet kuzeydeki Tuareg bölgelerini hep ikinci plana atıyor olarak ifade edildi. Eğitim, sağlık, altyapı gibi hizmetler yetersiz kaldığı olarak iddialar ortaya çıktı ve ekonomik yatırımlar güneyde yoğunlaşırken kuzeyde asla böyle yatırımların olmamasına yönelik iddialar da ortaya atıldı. Üstelik her isyan sonrasında yapılan barış anlaşmaları ya uygulanmadı ya da kısa süre sonra tekrardan bozuldu diyebiliriz. 1990'larda ve 2000'lerde imzalanan anlaşmalarda Tuaregler daha fazla özerklik ve kalkınma vaadi almışlardı ama bunlar pratiğe yansımadı ve devlet kimi zaman da bölgeye baskıcı güvenlik politikalarıyla yaklaştı şeklinde ifadeler söz konusu oldu. Bu durumda devletin halkla arasında bir açılmaya sebep oldu. Yani halkın devlete olan bağını daha fazla zayıflatan bir durum ortaya çıkardı.
Tuaregler sadece Mali'de değil, aslında bütün Sahra bölgesinde oldukça etkili bir halk olarak bulunuyorlar. Nedenine bakacak olursak, bu insanlar sınır tanımayan bir yaşam biçimine sahipler. Göçebe oldukları için Cezayir, Libya, Nijer, Burkina Faso ve hatta Nijerya'da da Tuareg topluluklarının olduğundan bahsedilmekte. Bu da demek oluyor ki Mali'de yaşanan bir Tuareg isyanı ya da kriz hemen komşu ülkelere yansıyabilme potansiyeline sahip. Mesela 2012'deki ayaklanmadan sonra birçok silahlı Tuareg grubu Libya'ya ya da Nijer'e geçmişti ve bu ülkelerde de güvenlik sorunları oluşmuştu. Ayrıca Tuaregler arasındaki akrabalık bağları siyasi fikirlerin ve silahlı yapıların sınırın ötesine taşımasına da zemin hazırlıyor ve bir diğer etki ise kültürel olarak karşımıza çıkıyor. Burada Tuaregler Berberi kimliğini ve tamaşeklerini sınırların ötesinde de yaşatan bir yapıdalar. Yani bir halk olarak sadece Mali'nin değil, bütün bölgenin sosyal ve siyasi dengesinde etkili bir role sahipler. Bugün Tuareglerin çoğu tam bağımsızlık yerine bölgesel özellik, kültürel hakların tanınması ve ekonomik yatırım talep etmekteler. Özellikle Kidal'de, Gao'da ve Timbuktu'da bu tarz bölgelerde yaşam kalitesinin artması için altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine önem verdiklerini söylüyorlar. Mali devletine karşı daha önce imzalanan barış anlaşmalarının uygulanmaması güven duygusunu iyice aşındıran bir durumda. Gelecek senaryolarına baktığımızda da büyük ölçüde merkezi hükümetin reform iradesine ve uluslararası aktörlerin tutumuna bağlı olarak bunun değişkenlik göstereceğini ifade edebiliriz. Eğer barış anlaşmalarındaki hükümlere sadık kalınırsa ve yerel yönetime daha fazla yetki tanınırsa Tuareglerle daha barışçıl bir ilişkinin kurulabilecek olduğuna yönelik söylemlerinde okunması mümkün. Ama burada güvenlik ortamı kötüleşirse ya da radikal gruplar bölgeye yeniden sızarlarsa yeni bir isyan dalgasının da kaçınılmaz olma riski bulunuyor. Ve bazı genç nesilde bulunan liderler hala bağımsızlık perspektifini de koruyorlar. Ve diğerleri de azınlık hakları ve yerel yönetim birleşimiyle de çeşitli çözüm arayışlarının içerisinde de görünüyorlar. Bu nedenle gelecekte hem barış hem de gerilim ihtimalleri aslında aynı oranda masada bulunuyor diyebiliriz.